Selamlar değerli arkadaşlar. Güzel bir yaz akşamından daha merhabalar. Şu an ikindin vakti ve Ankara'da güzel bir rüzgar esiyor. Bugün sizlere fotoğraf makinemde hangi ayarları kullandığımı anlatacağım. Yine mekanımıza geldik. Parkımızın bir köşesine çekildik. Sakin sakin oturuyoruz ve hava güzel, esintili, güzel bir hava var. Bundan önce Nallıhan'a gitmiştik. Arkadaşım Emre ile beraber. Orada birkaç fotoğraf çektim, paylaştım. Video çektim, paylaştım. Bugün de sizlere fotoğraf makinemde hangi ayarları kullandığımı anlatacağım arkadaşlar. Bu ayarlar gerçekten birçok fotoğrafçı için ya da yeni başlayan fotoğrafçılar için bir örnek olabilir. İnternette genelde önerilen ayarlar birbirine çok benzer ama ben sahada gerçekten ne kullanıyorum? Sahada ne kullanmamız gerekiyor? Kısaca onlardan bahsedeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu kameralarda tek bir özellik yok ya da tek bir tarz yok arkadaşlar. Yıllardır sizin tecrübelerinizle bugüne kadar gelen tarzlar vardır. En önemlisi sizin kendi tarzınızı oluşturmanız. Yani kendi tarzınızı kendi makinenizle bütünleştirirseniz daha güzel fotoğraflar ortaya çıkartırsınız. Ben genelde manzara fotoğrafları çekiyorum ya da sokak fotoğrafları çekiyorum ya da kendi arkadaşlarımın portre fotoğraflarını çekiyorum. Dolayısıyla bugün paylaşacağım bilgiler tamamen kullanıcı tecrübesine, kullanıcı deneyimine bağlı bilgiler olacak arkadaşlar. Kısaca başlarsak ben Sony A7R5 kullanıyorum. İlk defa videomu izleyen arkadaşlar için, daha önce izleyenler biliyor zaten. Sony A7R5 bildiğiniz üzere 61 megapiksel sensör çözünürlüğü bulunan bir fotoğraf makinesi. Dolayısıyla buradaki ayarları çok detaylıca anlamamız lazım. Fotoğraf makinemizden maksimum verimi almamız lazım arkadaşlar. Öncelikle fotoğrafların formatından başlarsak, fotoğrafta hangi formatı kullanıyorumdan başlarsak arkadaşlar ben RAW format kullanıyorum. Burada RAW fotoğrafta şöyle bir dezavantajımız olabilir. Yer sıkıntısı. Ben seri çekim yapıyorum. Bu fotoğraf makinesi 10 FPS, saniyede 10 FPS seri çekim yapıyor. Dolayısıyla RAW format kullandığınızda büyük bir dosya boyutu çıkıyor ortaya. 10 tane fotoğraf çektiğinizde yarım GB gibi bir boyut oluşabilir. Ama burada şöyle bir şey var. Eğer yer sıkıntısını çözerseniz ben sizlere kendi kullandığım tarzı öneriyorum. Sıkıştırılmamış RAW kullanıyorum. Fotoğrafları bilgisayara aktardıktan sonra eliyorum. Aralarından beğenmediklerimi, işime yaramayanları siliyorum. Dolayısıyla bir günde 4000 fotoğraf çektiysem bana 300-400 fotoğraf kalırsa işime yarıyor. Bu şekilde siz de sıkıştırılmamış RAW kullanabilirsiniz. Ama ben o kadar çözünürlüğe ihtiyaç duymuyorum. O kadar dataya, o kadar veriye ihtiyaç duymuyorum. İşimin biraz daha hızlı çözülmesini istiyorum diyorsanız burada da kullanmanız gereken normal RAW sistemi arkadaşlar. Normal RAW sisteminde bir dosyanın boyutu 30 MB civarı olabiliyor. Eğer gerçekten hızlı işler yapıyorsanız, yani diyelim ki bir düğün salonunda çalışıyorsanız, bir nikah sarayında çalışıyorsanız ya da günde 400-500 fotoğraf sadece dağıtmak için kullanıyorsanız burada da JPEG çekmeniz lazım. JPEG doğası itibariyle çok fazla veri barındırmıyor. Sadece her yerde anlık her an kullanabileceğiniz bir fotoğraf formatı olarak çıkıyor arkadaşlar. Ben mesela genelde nerede JPEG kullanıyorum? Diyelim ki bir düğüne gittim. Bir tanıdığımın düğünü ya da bir iş yapıyorum. Çok da ciddi bir iş değil. Bir sürü fotoğraf çekmem gerekiyor. Gün sonunda 2-3 bin tane fotoğraf çekip onların içinden 250-300 tane fotoğraf seçeceksem ben JPEG çeker geçerim yani. Çünkü çok fazla fotoğraf seçmeme engel olmaması lazım. RAW fotoğrafları çektiğiniz zaman bunlara bir de işleme süreci var. Bunların hepsini tek tek işlemeniz lazım. Bu büyük bir külfet demek. Genelde RAW fotoğrafları ciddi işlerde kullanıyorum. JPEG fotoğrafları ise günlük işlerimde kullanıyorum. Bir arkadaşım diyor ki bir göl kenarına gidiyoruz, bir fotoğrafımı çek diyor. Orada RAW fotoğraf kullanmanıza pek de gerek yok. Ya da bir organizasyona gidiyorsunuz. Ciddi bir iş değil. Tamamen böyle eğlencesine. Orada RAW fotoğraf kullanmanıza gerek yok. Çünkü ciddi bir yer kaybı sıkıntınız olabilir. Bunun için harici depolamalara ihtiyaç duyabilirsiniz. Benim şu an mesela arşivim 1 TB boyutuna ulaşmış durumda. 2023'ten beri aktif olarak kendi arşivimi tutuyorum. Tabii 10-12 yıldır fotoğrafçılık yapıyorum ama 2023'ten beri fotoğraf makinesini ciddi olarak kullanıyorum. Genelde 2023'ten önce işi yapıyordum. Fotoğrafları teslim edip ondan sonra arkamıza bakmıyorduk. Çünkü geri dönüş olmuyordu. Tekrardan fotoğrafı isteme gibi bir durumlar olmuyordu. Hem flashla veriyorduk hem dijital linkle veriyorduk. Herhangi bir sıkıntımız olmuyordu ama şimdi işler ciddiye binince tabii ki fotoğrafları saklamamız gerekiyor. Daha sonra bu fotoğrafları paylaşıyoruz ya da Pexels gibi sitelerde bu fotoğrafları paylaşabiliyoruz. Size ikinci anlatacağım şeylerden birisi bu fotoğraf makinesinin netleme sistemi arkadaşlar. Ben netleme sisteminde genelde AFC'yi kullanıyorum. Çünkü genelde sabit bir objenin fotoğrafını çekmiyorum arkadaşlar. Genelde hareketli objelerin fotoğrafını çekiyorum. Zaten manzara fotoğrafı çekiyorsam ya da bir çiçek fotoğrafı çekiyorsam ya da bir kuş fotoğrafı çekiyorsam sürekli AF'de olmam gerekiyor. Onu geçtim. Herhangi bir yerde hareketli bir şey çekiyorsanız kesinlikle sürekli AF'de olmanız lazım. Çünkü netlik sistemi o kadar hassas çalışıyor ki direkt bunu fotoğrafta fark edebiliyorsunuz ve yanlış yere netleyebiliyorsunuz. Tabii kimler AFC kullanmalı? Hareketli obje çekiyorsan AFC kullanacaksın. Elinde çok sallantı varsa, fotoğraf çekerken çok sallıyorsan ve uzaktaki bir objeyi çekiyorsan yine AFC kullanman lazım. Yok ben AFS kullanmak istiyorum diyorsan, yani tek noktadan netlemek istiyorum diyorsan tripod kullanman şart. Tripodla sabit nesneleri çekmen şart. Tripodla yine hareketli bir nesneyi çekiyorsan yine AFC kullanman
gerekiyor. Çünkü AFC sürekli netleme yapıyor ve sürekli netlediğiniz yeri takipte tutuyor arkadaşlar. Dolayısıyla nereyi netlediyseniz netliği kaçırmamış oluyorsunuz. Uçak çekerken, kuş çekerken, ne bileyim herhangi bir hayvan olabilir ya da makro fotoğrafta bir böcek çekiyor olabilirsiniz. AFC bu konuda önemli. Ben AFC'yi sadece tripodda hareketsiz bir nesneyi çekerken kullanmanızı öneriyorum. Ben kendim AFC kullanıyorum. Aynı zamanda bu fotoğraf makinesinde yapay zeka özelliği var arkadaşlar. Netleme sisteminde insan gördüğü zaman insanın gözüne otomatik olarak netliyor. O özelliği açmanız lazım. Daha önceki videolarda da size anlatmıştım. O özelliği açıp genelde insan ya da çektiğiniz objenin portresine göre değiştirirseniz çok iyi performans alırsınız. Evet, buradaki en önemli özelliklerden birisi ise odak alanı. Neyi kullanmanız lazım? Geniş odak alanını mı kullanmanız lazım yoksa tek sabit netlemeyi mi kullanmanız lazım? Arkadaşlar bu çekeceğiniz objeye göre yine değişir. Mesela diyelim ki bir spor müsabakasında, araba yarışı müsabakasında araba çekmek istiyorsunuz ama arkada bir sürü insan var, panolar var, teller var, tel örgüler var. Bu fotoğraf makinesinin yapay zekasından yararlanarak arabayı gördüğü yerde netlemesini sağlayabilirsiniz ve sabit, ortaya, merkeze sabit kullanabilirsiniz. Aynı zamanda geniş, esnek olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Odak alanını ben genelde geniş kullanırım. Eğer çok kalabalık bir ortamda görüntü çekiyorsam ya da çok profesyonel hissediyorsam, sizin adınıza konuşuyorum. Artık ben profesyonelim. Netlik kaçırmam, herhangi bir sıkıntı olmaz. Gördüğüm yerde netlerim, kadrajı oturturum, sabitlerim ve çekerim. Bunun hepsini 1 saniyeye, 2 saniyeye sığdırırım diyorsanız eğer nokta netlemede kullanabilirsiniz. Ben genelde önceden belliyse her şey, mizansen önceden belliyse, çekeceğim kişinin pozu ya da çekeceğim kadraj önceden belliyse, elimde çekiyor olsam bile nokta netleme kullanıyorum. Çünkü niye? Karşımdaki objeyi nereye koyabileceğimi hafızamda bakarak oturtabiliyorum. Ondan sonra nokta netlemede o obje nereye denk gelecek onu hesaplayıp hızlıca ona denk getirebiliyorum. Ama diyelim ki öngöremediğimiz bir alanda bulunuyoruz. O zaman merkeze sabitleme ya da bölge kullanabiliriz. Esnek de kullanabiliriz. Esneği genelde nerede kullanıyorum arkadaşlar? Esneği genelde uçak fotoğrafı çekerken kullanabiliyorum. Çünkü uçak çok uzaktan geçiyor ve biz o an kadrajın ortasına oturtamayabiliyoruz. Sağında kalıyor, köşesinde kalıyor. Zaten 800'e yakın netleme noktası olduğu için en genişte kullandığımda bile istediğim objeyi istediğim anda netleyebiliyorum. Nokta netlemeyi ya da merkeze sabitlemeyi genelde sokak fotoğraflarında kullanabilirsiniz ya da makro fotoğraflarda kullanabilirsiniz. Makro fotoğraflarda yine biraz zor olabilir ama sabit nesnelerde nokta netlemeyi de yine kullanabiliyorsunuz. Bir diğer arkadaşlar, burada arka netleme butonu var. Bu butonu kullanıyor muyum? Çok sık kullanmıyorum. Sadece sabit manzara çekimlerinde kullanıyorum. Çünkü hareketli objelerde o an onu kullanamayabilirim. O an netleyemeyebilirim. Çünkü seri çekim yapıyorum ve netle ve başka bir parmakla tekrardan fotoğraf çekimine onay vermek biraz uzun sürebilir ama sabit bir konu, tripod başında bir iş yapıyorsam ya da herhangi bir sabit alanın fotoğrafını çekiyorsam, bu manzara fotoğrafçılığı da olabilir, başka obje fotoğrafçılığı da olabilir, ürün fotoğrafçılığı da olabilir. Sıklıkla arka netleme butonunu oradan kullanıyorum arkadaşlar. Bu butonu aktif olarak alışmanızı tavsiye ederim. Kuş çekerken biraz zorlayabiliyor ama manzara fotoğrafı çekerken nereye netlediğimi görmek açısından gayet iyi oluyor. Gelelim çekim modu ayarlarımıza. Ne kullanıyoruz? Ben program kullanmıyorum. Otomatik de kullanmıyorum arkadaşlar. Manuel kullanıyorum. Fotoğrafçılığa başladığımdan beri manuel kullanıyorum. Sizlere de manuel kullanmanızı tavsiye ediyorum. Eğer fotoğraf makinesini otoda kullanmak isterseniz gelişemezsiniz. Hiçbir şey yapamazsınız. Aradan 3 yıl geçse bile aynı kalırsınız. Ama manuel kullanmaya başladığınızda belki çektiğiniz ilk fotoğraflar çok kötü çıkabilir ama bir süre sonra alışırsınız ve gördüğünüz ışığın aslında hangi değerlere sahip olduğunu direkt kafanızda hayal edip hangi değerlere sahip olduğunu düşünüp anında ayarlayıp fotoğrafınızı çekebilirsiniz. Manuel kullanmakta kesinlikle ısrar edin. Öğrenememek ya da ilk başlarda kötü çekmek gayet normal arkadaşlar. Hiç kafanıza takmayın. Benim ilk çektiğim fotoğraflar da berbattı. Ama şimdiki fotoğraflarım nispeten ona göre daha iyi. Hala fotoğraflarımı beğenmiyorum ve sürekli geliştirmeye çalışıyorum. Manuel kesinlikle kullanın. Ama ben ışığı kaçırıyorum, çok fazla pozluyorum ya da çok düşük pozluyorum diyorsanız bu sefer ne yapıyorsunuz? Eğer böyle bir lensiniz varsa bu lensin üzerinde bakın diyafram halkası var. Diyaframı otomatiğe aldığınızda arkadaşlar buradan otomatik olarak diyaframınızı ayarlayabilir. Ya da ISO'yu otomatiğe alabilirsiniz. Ben çok dert etmiyorum diyorsanız bir ISO aralığı ayarlarsınız fotoğraf makinenize. Ben size ISO olarak da ISO 100 ile ISO 3200 arasını hadi 6400'e kadar çıkartabilirsiniz diyebileyim. Çünkü daha fazlası çok fazla kumlanma yapabilir. Eğer siz bu şekilde ayarlamalara yaparsanız önce enstantane kullanmayı öğrenirsiniz manuel modda. ISO'yu bırakırsınız, diyaframı bırakırsınız. Sonra diyaframı katarsınız işin içine. Enstantane ve diyaframın kombinasyonunu öğrenirsiniz. Ondan sonra ISO ile beraber bu üçlü kombinasyonu öğrendiğinizde ortalama 6 ay gibi bir sürede fotoğraf çekerek, pratik yaparak çekim modunu rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Otomatik modu bence kullanmayın. Ama yine de size kalmış bir fikir tabii. Bir diğer arkadaşlar, artık
Sony fotoğraf makinelerinde gövdede ve lenste otomatik sabitleme var. Menüsünden bunu açmanız gerekiyor. Eğer gerçekten eliniz titriyorsa, fotoğraf çekerken sallanıyorsanız otomatik stabilizasyonu açmanız lazım. Menüde zaten bulursunuz. Tabi size yerini bazen söylemiyorum bu menünün ki kurcalayın, öğrenin diye arkadaşlar. Ne zaman bunu kapatmanız lazım? Tripodda bir görüntü çekiyorsanız, diyelim ki uzun pozlama çekeceksiniz ya da sabit bir obje çekeceksiniz. Bunu kapatabilirsiniz. İsterseniz bunu herhangi bir tuşa atayabilirsiniz arkadaşlar kolaylık açısından ya da menü ayarlarında en üstte size tavsiye etmiştim. Oraya yerleştirip anında kapatıp açabilirsiniz. Otomatik stabilizasyonu kapattığınızda çerçeve biraz daha genişleyebilir, kendine gelir. Çünkü fotoğraf makinesi otomatik stabilizasyon yapabilmesi için bir tık zoom girebiliyor. Bunu da sizlere tavsiye ediyorum. Daha önce de bahsetmiştim. Size bu kişisel tuş atamalarından. Kişisel tuş atamalarını kesinlikle yapmanız gerekiyor. Eğer kişisel tuş atamalarını yapmazsanız arkadaşlar fotoğraf çekerken ya da herhangi bir işte gerçekten çok zorlanabilirsiniz. Niye zorlanabilirsiniz? Ben mesela şöyle düşünün. Beyaz ayarını değiştirmek istiyorum. Hemen buradan C1'e basıyorum. Bakın bu butona bastım. Hemen beyaz ayarını değiştirmem için bir menü geldi. Mesela buradan C2'ye bastım. Odak alanını değiştirebiliyorum. Hemen geniş, bölge ya da nokta netlemeye alabiliyorum arkadaşlar. Ani bir değişim yapmam gerektiğinde ya da bir ortamda hızlı refleks almam gerektiğinde buradan ayarlamalar yapıyorum. Bunları çok basit fotoğraf makinesinin menüsünü kurcalayarak bulabilirsiniz. Mesela C3'e basıyorum. Neyi değiştiriyoruz? Sürekli AFM, spot, sabit AFM. Bunu çok çabuk seçebiliyorum. Mesela lenslerimizin de artık üzerinde birer tane buton var. Bu butonlar ne işe yarıyor arkadaşlar? Bende 2 tane var. Biri dikey çekebilmek için, biri yatay çekebilmek için. Bu butona bastığımda ben Super 35'i açıyorum. Diyelim ki 70-200 lensimizle bir fotoğraf çekiyoruz. Uçak fotoğrafı çekiyoruz. Uçak yanımızdan geçti ve uzağa gitti. Çektik. Daha da uzağa gitti. Hemen Super 35'e basıp biraz daha yakından çekebiliyoruz. Ya da çekmek istediğimiz konu uzakta kaldı. Hemen tek butonla Super 35'i açıp o konuyu kendimize daha da yakın bir alana konumlandırabiliyoruz. Bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum. Fotoğraf makinenizi kişisel olarak özelleştirin arkadaşlar. Kesinlikle bu sizin çekimlerde daha hızlı hareket etmenizi sağlayacak. Size yine bahsettiğim gibi fotoğraf makinesinde kullanıcı profilleri yapmanız lazım. Eğer kullanıcı profillerini kendiniz oluşturursanız çok rahat edersiniz. Mesela diyelim ki bir makro fotoğrafçılık yapıyorsunuz ama aynı zamanda o gün manzara da çekmek istediniz. Birkaç tane makro fotoğraf çektiniz, sonra döndünüz manzara çekmek istiyorsunuz. Hepsinin değerleri farklı olduğu için menünün birine makro fotoğrafçılık, birine de manzara fotoğrafçılığını ayarlarsanız kullanıcı profillerini değiştirdiğiniz anda şuradaki 1, 2, 3'ü değiştirdiğiniz anda hemen makroya hazır olursunuz ya da manzaraya hazır olabilirsiniz. Bu da size en büyük tavsiyelerimden birisidir. Kısaca belirtmek isterim ki bu en doğru ayarlar değil. Bu benim kişisel ayarlarım. Benim yıllar içerisinde en çok kullandığım menüler, en çok kullandığım ayarlar bunlar. Bu benim kendi özelim. Siz de bu videoyu izleyerek, bu ayarlara bakarak kendi özelleştirmenizi yapabilirsiniz. Fotoğraf makinesiyle size en büyük tavsiyem olabildiğince fotoğraf çekin. Neyi çektiğiniz hiç önemli değil. Bir ağaç dalını da çekseniz, bir yaprağı da çekseniz, bir kuşu da çekseniz, bir böceği de çekseniz ne yaparsanız yapın fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekin ki pratik yapın. Bu videodaki amacım size hazır bilgileri vermek değildi. Sadece kendi yaptığım şeyleri söylemekti arkadaşlar. Bu sizlere bir rehber niteliğinde olur. Sizler de kendi fotoğraf makinenizi kullanarak, kurcalayarak kendi ayarlarınızı özelleştirirseniz ileride çok güzel fotoğraflar çekersiniz. Videomu faydalı bulduysanız beğenirseniz sevinirim. Fikirlerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Ayrıca neyin hakkında video çekmemi istiyorsanız yine yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.